Şimdi ilk önce Smooth Q'yu mu paylaşalım, Crane M2'yi mi paylaşalım? Hangisini istersen kardeşim. Yani şu anda videosunun sıralamasını çekmemizin bir manası yok çünkü istediğimiz zaman paylaşabiliriz ikisini de. Ama ayrı videolarda olması çok mantıklı olur çünkü üstümüz başımız aynı olacak. Tam aynı yapmayalım. Ayrı videolar olsun. Ayrı paylaşalım. Tamam mı? Ben şöyle döneyim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza. Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir yemek yapacağız. Oğlum hadi düzgün giriş yap ya. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza. Bak kanki, kelimelerini seçsin insanlar böyle yapıyorsun. Kardeşim, Oğlum, tane tane konuş. Enes Batur'u hatırlıyorsun, kafa atarak başladı. Ya oğlum. Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte gimbal incelememizi yapacağız. Elimizde 2 adet gimbalımız var. Biri Crane M2, diğeri Smooth 4. Bugün sizlerle Crane M2'nin açılış videosunu çekeceğiz. Olmadı ya. Tamam kardeşim sen dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. TBT Medya'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim. Ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber Türkiye'de resmi distribütörlük haricinde bireysel olarak çekilen ilk ve tek videoyu yapacağız. Neymiş arkadaşlar. Bir gimbal incelemesi. Tabii ki Türkiye genelinde birçok ürünün, birçok markasının gimbal incelemesi yapıldı. Fakat Crane M2 modeli çok yeni bir ürün, çok taze bir ürün. Fakat Türkiye'de resmi distribütörlük haricinde tanıtan kimse yok. Bunun ilk tanıtımını Türkiye'de ilk defa biz yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Haydi başlayalım. Kutu açılışıyla başlayalım arkadaşlar. Böyle küçük bir kutuda geliyor Crane M2. İbrahim, dilersen ürünü açarak içerisinden neler çıkıyor bunları sana göstereyim. Tamam. Ben sana onu göstermeden önce çok kısa kutuyla ilgili bilgi vereyim Ahmet istersen. Söyle. Şimdi kutunun ön yüzünde ürünün kendisi yer alırken arkadaşlar şu alt köşesinde hem GoPro yani hem aksiyon kameraları için hem fotoğraf makineleri için hem de cep telefonları için uyumlu olduğunu gösteren bir ibare var. Crane M2'yi en fazla rekabetçi kılan şey aslında bu. Yani all-in-one hepsi için tek ürün yapılıyor. Biliyorsun önceden işte DJI'nin ürünlerinde, Zhiyun'un ürünlerinde hani Her biri için ayrı Evet. bir gimbal vardı. Aynen öyle. Her biri için farklı bir gimbal vardı. Burada o ortadan kalkmış arkadaşlar. Onun ibaresi yer alıyor. Yan yüzlerinde Zhiyun markasının logosu yer alıyor. Alt yüzünde ise hemen hızlı bir kullanım kılavuzu gibi şuraya gimbal'ın üzerindeki tuşlar ne işe yarıyor ondan bahsetmişler çok kısa bir şekilde. İçerisinden de şöyle ufak bir kutu çıktı. Zhiyun bence bu işi şöyle yaparak çok mantıklı yapıyor. Yani direkt havuzların yani housinglerini içinde veriyor. Evet. Böyle güzel sağlam bir taşıma kabıyla beraber veriyor. Bu taşıma kabını da açıyorum şimdi Aç ve bakalım. Da. ürünü sana takdim ediyorum. Teşekkürler. Sanki böyle şey gibi oldu. Hediye kabul töreni gibi oldu ama. Olsun. Arkadaşlar içinden 2 tane tuz çıkıyor. Şaka. Kokmasın diye. Kimyasal, onları sakın yemeyin. Şöyle hemen en alt köşeden başlıyorum. Bir adet şöyle tutma Tutacak. bilekliği çıkıyor. Güzel kaliteli bir deriden yapılmış. Aynen. Hemen sağ altından devam ettiğim zaman tripod yer alıyor arkadaşlar. Şöyle tripodu aç göster Ahmet. Ufak bir tripod ayaklık yapmışlar Evet. şöyle. Sabit durmasını sağlıyor. Ürünü takınca da bunu size gösteririz fotoğraflarıyla. Kaliteli bir tripod yine. Evet. USB Type-C bir ucu da USB 3 olan bir kablo çıkıyor. Şöyle vidamız var. Bu vida arkadaşlar telefonlarınızı veya fotoğraf makinelerinizi gimbal'a sabitlemeye yarayan en önemli aparat. DSL kameralar ve telefonları sabitlemek için. Aynen öyle. Şöyle bayağı sağlam da tut lan elim sıkışmasın. Evet. Bayağı ağır. Ağır bir de yani böyle ürünlerin hepsi yani bu içindeki paketin içindekilerin hepsi sağlam bir metalden yapılmış. Yani bir çelik mi alüminyum mu bilmiyorum ama çok sağlam bence. Evet, bayağı sağlam. Şu şekilde Ahmet gimbal'ın
üzerine telefonunuzu, aksiyon kameranızı veyahut da fotoğraf makinenizi, video kameranızı sabitlemeye yarayan ve ayarınızı yapmaya çalışan, yani ileri geri ayarını yapmaya çalıştığınız bir mandallı sistem çıkıyor. Şöyle kutuyu alabilirsin. Kutunun içinden başka bir şey Kutuyla çıkmıyor. işimiz bitti. Boş Günümüzün bu kadar. kahramanı da burada arkadaşlar. Şu senin telefonun nerede? Şurada. Mesela Evet, Ahmet'in arkada. telefonu Samsung S10e. Şöyle tuttuğumuz zaman arkadaşlar, Samsung S10e de çok kompakt bir telefon aslında. Evet. Şöyle tuttuğumuz zaman Tutacağı aşağı tamamen yukarı telefon boyutunda. Bir iPhone 11 Pro Max'in falan olsa herhalde gimbal kadar veren. Aynen öyle. Yani çok kompakt bir, Eli avuca sığıyor. aynen öyle. Tek elle kontrol imkanı mevcut. O duruşu var. Şimdi arkadaşlar bu ürünün hem fotoğraf makinelerinde hem aksiyon kameralarında hem de cep telefonlarında ayrı bir ayarlama mekanizması var. Evet, zaten şu anda bakınca hani bu zamana kadar kullandığımız gimbal'lardan farklı bir nasıl diyeyim, aerodinamiği var yani. Aynen öyle. Çok farklı bir duruşu var. Arkadaşlar bu üzerinde görmüş olduğunuz çevirmeli vidaların hepsi farklı bir yön ayarını, yani daha doğrusu farklı bir aksiyonmetre görevi görüyor. Yani pan ayarını, tilt ayarını, işte hepsini bunların üzerinden yapıp Motorla alakalı sabitliyorsun. olan Aynen ayarı öyle. yapıyoruz. Motor onlara. ayarlamaları bunun üzerinden yapıyorsun. Şimdi dilersen yakın çekimde bir genel incelemesini yapalım ve videoya devam edelim. Sevgili dostlar, Crane M2'yi elinize aldığınız vakit şu şekilde ön tarafında sizi karşılayan 3 adet butonu var ve küçük bir ekranı var. Ön tarafında joystick yer alıyor. Hemen altında kayıt butonu ve sağ tarafında mod butonu yer alıyor. Şöyle sağ tarafını çevirdiğiniz zaman açma kapama butonu ve menü butonunu görüyorsunuz. Hemen arka tarafında ise pan kilidini görüyorsunuz. Bunu açtığınız zaman şu şekilde panı hareket ettirebiliyorsunuz. Ben yine bunu eski haline getireyim. Şu alttaki tetikte ise arkadaşlar 2 kere bastığınız zaman o anki moda göre home ayarına getiriyor, yani sıfırlamış oluyorsunuz. 3 kere bastığınız zaman ise kamerayı selfie moduna getirmiş oluyorsunuz. 180 derece size doğru dönüyor. Hemen diğer yan tarafında ise Wide Tele, yani yakınlaştırma ve uzaklaştırma butonu ve şarj giriş yeri yer alıyor. Ayrıca şuradaki vida girişiyle de shotgun mikrofonlarınızı veya yedek ekranlarınızı buraya takabiliyorsunuz arkadaşlar. Crane M2'yi ayarlamak biraz ince ustalık istiyor, ince ayar istiyor. Bu ince ayarını yaptığımız videoyu da yukarıdaki kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. ZY Play uygulamasına girdikten sonra sizi şu şekilde bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Genel bir ayarlara bakacak olursak şuradan hemen göstereyim size. Slow motion, timelapse, moving timelapse. Recording'e bastığımız zaman, recording'e bastıktan sonra şuradan video resolution'ını kendi telefonunuzun sahip olduğu özelliklere göre yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan 720 30 fps, 1080 30 fps veya 4K 30 fps. Bu arada hangi telefonda olursanız olun, eğer iPhone kullanmıyorsanız ZY Play uygulamasına girdiğiniz zaman 60 kare video çekemiyorsunuz arkadaşlar. Android'de böyle bir mağduriyet söz konusu. İnşallah kısa sürede de düzeltirler bunu. Aşağıda da Telephoto var. Buradan da fotoğraf çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Panoramik görüntü alabiliyorsunuz. Bu şekilde sade bir tasarıma sahip ZY Play uygulaması. Şuradan filtreleri seçebiliyorsunuz. Eğer Crane M2'ye sahipseniz arkadaşlar, üzerinde durmanız gereken en büyük olay pan ve tilt ayarını iyi yapabilmekte arkadaşlar. Yoksa pan ve tilt ayarı iyi yapılmazsa belli bir zaman sonra motor yoruluyor ve kendini bırakıyor. Bu pan ve tilt ayarını ayrıntılı bir şekilde nasıl yapacağınızı anlattığım videoya kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, gimbal incelememiz bu şekildeydi. Crane M2'yi sizlere mümkün olduğunca detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Bu kompakt ürün yeni başlayanlar için adeta vazgeçilmez bir gimbal olacak diye düşünüyorum ben. Çünkü 3 ürünü birden aynı anda tek bir gimballa kontrol edebiliyorsunuz. Ahmet'in de dediği gibi arkadaşlar, bir daha yani bütün çekim araçlarını tek bir gimbal'da yapabiliyorsunuz ve çok fonksiyonel, üzerindeki tuşlarıyla beraber ben genel anlamda gerçekten ürünü beğendim. Güzel, kullanışlı bir ürün. Zaten ürünün
ileriki videolarımızda bu ürünü kullanarak gayet güzel, stabil bir şekilde videoları çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bize bu şekilde gösterebilirsiniz. Hepiniz bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.